Bugün sanırım hepimizin aklına hayatının bir noktasında mutlaka takılmış o büyük sorulardan birine odaklanıyoruz. Yahu ben dünyaya gelirken bana soran oldu mu? Ve hemen arkasından gelen o soru, peki neden sürekli bir imtihanın içindeyim? İşte bu çok temel, çok insani sorgulamanın ardındaki yanıtlara gelin hep birlikte bakalım. İşte o meşhur soru, aslında bu bir isyan çığlığından çok bir anlam arayışı. Unutmayın, bu soruyu sormak çok doğal ve çok insanca. Bu yüzden gelin bu sorunun getirdiği o hissi anladığımızı bilerek başlayalım. Peki bu derin konuyu nasıl ele alacağız? İşte yol haritamız. Önce sorunun kendisiyle başlayacağız. Sonra Allah'ın mutlak iradesi kavramına bakıp insanın bu resimdeki özel yerini, yani akıl ve irade ayrıcalığını konuşacağız. Oradan da seçimlerimize, sorumluluklarımıza ve ezeldeki sözleşme meselesine geçeceğiz. Son olarak da özgür irade ve onun getirdiği sonuçlarla konuyu toparlayacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız, her şeyin başladığı yer, yaratılış sorusunun ta kendisi. Dünyadaki varlığımız bizim seçimimizle olan bir şey değil. Bu bize verilmiş bir durum. Yani var olmayı biz talep etmedik. İşte bu çok önemli bir başlangıç noktası. Çünkü sırf var olduğumuz için sorumlu tutulmuyoruz. Tamam, varoluşumuz bize verilmiş bir durumsa, bu kararı kim verdi? İşte bu soru bizi konunun teolojik merkezine, yani Allah'ın mutlak iradesi kavramına getiriyor. Bu, mutlak irade. Peki bu ne demek? Bu, Allah'ın bir şey yaratmak için hiç kimsenin, hiçbir şeyin onayına, iznine veya isteğine ihtiyaç duymaması demek. Onun iradesi mutlak ve sınırsızdır. Bu açıdan baktığımızda, şu an içinde bulunduğumuz devasa evren, gezegenimiz, doğa ve tabii ki biz insanlar, hepimiz bu mutlak iradenin bir tecellisiyiz, bir eseriyiz. Onun iradesinin dışında kalan hiçbir şey yok. Peki eğer yaratılış bize verilmiş bir durumsa, Allah'ın mutlak iradesiyle olduysa, o zaman imtihan ve sorumluluk nereden çıkıyor? İşte bu soru bizi metnin en kilit noktasına, yani insanın diğer bütün varlıklardan ayrılan o büyük ayrıcalığına getiriyor. Ve işte bu tablo aslında tüm konuyu harika bir şekilde özetliyor. Bakın, sorumluluğumuzun kaynağı yaratılmış olmamız değil. Sorumluluğumuz bize verilen akıl ve iradeyi nasıl kullandığımızla başlıyor. Yani sol taraf bize verilenler, sağ tarafsa bizim oyun alanımız, bizim kontrolümüzdeki alan. Yani asıl mesele dünyaya gelip gelmemeyi seçmemiz değil. Asıl mesele dünyaya geldikten sonra bize bahşedilen bu eşsiz insani durum. Yani düşünebilme, seçebilme ve karar verebilme kapasitemiz. Sorumluluğun temeli tam olarak işte burada yatıyor. O zaman şimdi bir sonraki mantıksal adıma geçelim. Bu akıl ve irade hediyeleri bizi imtihan dediğimiz şeye nasıl götürüyor? Bağlantıyı şimdi kuracağız. Buna sorumluluk zinciri diyebiliriz. Bakın ne kadar basit. Her şey bize verilen iradeyle bir seçim yapmamızla başlıyor. Bu birinci halka. İkinci halka, yaptığımız seçimin iyi ile kötü, doğru ile yanlış arasında bir tercih olması. Ve zincirin son halkası da kaçınılmaz. Yaptığımız tercihin sonuçlarıyla yüzleşmek. İşte imtihan tam olarak bu sürecin adı. İnsan iradesinin gücünü kesinlikle hafife almamak lazım. Bu iradeyle dünyayı bir cennet bahçesine de çevirebiliriz, bir harabeye de. Adaleti de getirebiliriz, en büyük zulmü de. Elimizde hem muazzam bir yapım hem de bir o kadar korkunç bir yıkım potansiyeli var. Ve şunu da unutmamak gerekiyor, bu seçimlerin nihai ve çok ciddi sonuçları var. Kaynağımıza göre iyiliği, yani hayrı seçip o yolda yürüyenler karşılığını cennet olarak alacakken, kötülüğü, yani şerri tercih edenler ise cehennemle yüzleşecek. Seçim özgür ama sonuçları var. İyi ama en baştaki o. Bana sorulmadı ki itirazı ne olacak hala aklımızda, değil mi? İşte metin bu itiraza çok doğrudan teolojik bir cevap veriyor. İşte şimdi o itirazın tam kalbine iniyoruz. Kaynak metin bu sorunun cevabını Kur'an'daki çok özel bir ayete dayandırıyor. Bu ayet, ezeldeki sözleşme olarak bilinen o çok önemli anı anlatıyor. Bu inanca göre bizler henüz ruhlar alemindeyken tüm insanlığa o büyük soru sorulmuş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve bütün ruhlar hep bir ağızdan, evet sen bizim Rabbimizsin, buna şahidiz diyerek bu sözü vermiş. Peki bu sözleşmenin amacı neydi? Neden böyle bir diyalog yaşandı? Ayetin devamı bunu açıklıyor. Amaç, kıyamet günü geldiğinde hiç kimsenin bizim bundan haberimiz yoktu veya biz bilmiyorduk gibi bir mazeretin arkasına saklanamaması,
Evet, şimdi tüm bu parçaları birleştirelim ve insanın bu dünyadaki rolü, özgürlüğü ve nihai yolculuğuna dair nasıl bir sonuca vardığımıza bakalım. Özetle yolculuğumuzun tablosu aslında çok net. Varoluşumuz, içinde bulunduğumuz sahne bize bir hediye. Burası verili. Ama bu sahneden nasıl bir rol oynayacağımız, yani sorumluluk alanımız tamamen bizim özgür seçimimize bırakılmış. Görevimiz ne peki? Yıkmak değil, yapmak. Yeryüzünü güzelleştirmek, medeniyetler kurmak. Nihai hedefse hem bu dünyada hem de sonrasında kazananlardan olabilmek. Ve tüm bu analizin ardından o büyük soru artık dönüp bize geliyor. Elinizdeki bu muazzam yapma ve yıkma gücüyle, size bahşedilen o iradeyle siz nasıl bir dünya, nasıl bir hayat inşa ediyorsunuz? Unutmayın, seçim sizin.